Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan pul pul dökülen kete tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı elimle ufalayarak alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 3 adet yumurtam vardı. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğer yumurtalarımı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. İyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuzu tepeleme kullandım. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzu da karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekledim. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 8 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Daha önce bu kete tarifini sizlerle birçok kez paylaştım. Gerçekten çok sevildi ve çok beğenildi. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çok sorulan nişasta sorusuna buradan cevap vermek istiyorum. Nişasta kullanmamın sebebi ketenizin daha kolay açılmasını sağlayacak. Aynı zamanda pul pul dökülmesini sağlayacak. Aynı zamanda nişastayı unla karıştırıp açarken de kullanacağım. İlerleyen dakikalarda miktarını sizlerle paylaşacağım. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kolay açılması için ben bu sefer ketenin hamurunu biraz yumuşak hazırladım ama isterseniz orta sertlikte bir hamur da hazırlayabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Hamuru masada 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Hamuru toparladıktan sonra tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra beziye sarıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum mayalanırken hızlı bir şekilde iç harcını hazırlamaya geçtim. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yağ eridikten sonra 2 bardak un ekliyorum. Yavaş yavaş topaklanıncaya kadar karıştırıyorum. Eğer ununuz az gelirse azar azar un ekleyebilirsiniz. Kaşık ölçüsü verdiğim için unu azar azar ve dikkatli bir şekilde ekleyin. Ben sürekli olarak yaptığım için göz kararı olacak şekilde ayarladım. Topak topak olduktan sonra 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Helva gibi çok fazla kavurmanıza gerek yok.
Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurdum. Ben içini tatlı olarak hazırladım. Dilerseniz tuzlu olarak da hazırlayabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Eğer tuzlu yapacaksanız da 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanmanız yeterli olacaktır. Şekerini ekledikten sonra 1-2 dakika kadar daha kavuruyorum. İç harcını hazırladıktan sonra tamamen soğuduktan sonra 1 çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. Dilerseniz daha az, isterseniz daha çok, isterseniz hiç kullanmaya da bilirsiniz. İç harcını kenara aldıktan sonra mayalanan hamurumu tezgaha aldım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz mayalı hamurlarda eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu masaya aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ortadan ikiye bölüyorum. Bir parçasını tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Ben diğer bir yarısını farklı şekilde hazırladım. Onu da bir önceki videolarımda sizlerle paylaştım. Hamurun yarısını aldım. Diğer yarısını 6 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi dinlendirdim. Hızlı bir şekilde undan destek alarak bezelerimi açıyorum. 1 bardak unun içerisine yarım bardak kadar nişasta karıştırdım. Hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Bu arada ben oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından süreceğim. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip ılık olarak kullanabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yağı her yerine değecek şekilde güzelce sürdükten sonra çok fazla da sıkıştırmadan yavaş yavaş sarıyorum. Dikkat ederseniz bol bol sardım. Kenara alıyorum. Kurumaması için üzerini kapattım. Hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. Yağını her yerine değecek şekilde güzelce sürdüm. İç harcından bol bol serpiştiriyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra tepsiye 3 tane yerleşecek şekilde açtım. 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Kat kat tel tel oldular. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ekrandan ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler ketenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.